Akıllı teknolojilerden maksimum fayda sağlamanın yanında farklı ekosistemlere ait cihazların kendi aralarındaki uyumunu bile test eden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta akıllı saat incelemelerimden sonra en çok aldığım sorulardan biri olan bu cihazların farklı marka telefonlarda nasıl çalıştığını test ediyoruz. Burada Google Wear OS yüklü Samsung Galaxy Watch 4 ve 5 serisinin Redmi Note 11 Pro ile nasıl bir deneyim sunduğunu, hangi özelliklerinin kullanılabilirken hangilerinin kısıtlandığını konuşuyoruz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Öncelikle kanalımızdan Samsung Galaxy Watch 4 serisinin incelemeleri, Huawei ve Apple Watch'lar ile karşılaştırmaları, uygulama önerileri veya kullanım ipuçları gibi bir sürü içeriğe ulaşabilirsiniz. Merak edenler için ayrıca Redmi Note 11 Pro incelemesinin de bulunduğu bölümleri açıklamalara ve kartlara ekledim. Bu arada bana bir de sadece kanala abone olarak destek olabilir ve süpersonik teknolojik altyapınızın gelişmesini sağlayabilirsiniz. Başlangıcı akıllı saatin Redmi Note 11 Pro'ya kurulumu ile başlarsak öncelikle sadece Galaxy Wearable uygulaması yetmiyor. Ek olarak Galaxy Watch 4 plugin eklentisini de yüklemeniz gerekiyor. Bu eklenti akıllı saatinizin veya akıllı bilekliğinizin modeline göre değişecektir. Sonra gerekli izinleri verirken birkaç kere de hem Google hem de Samsung hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ise yaklaşık 6-7 dakika kadar sürüyor. Kurulum sırasında farklı telefonlardaki yedekleriniz varsa da bunlara bile ulaşabiliyorsunuz. Ben aynı gün yedeklediğim Samsung Health kartlar, saat şekilleri, alarm, hızlı panel, uygulamalar ve ayarlardan oluşan verilerimi saat şekilleri ve uygulamaları haricinde indirebildim. Saat şekillerini sonradan indirebiliyorsunuz ama uygulamaların çoğu desteklenmediği için her birini tek tek denemek zorunda kalıyorsunuz. Kurulumu tamamladığımıza göre artık akıllı saatin temel fonksiyonlarıyla devam edelim o zaman. Bir kere çağrıları görüp reddedebilir veya kabul ederek saatin hoparlörü ve mikrofonu ile görüşebilirsiniz. Üstelik sesin her iki taraf içinde oldukça net ve anlaşılır olduğunu söyleyebilirim. Gelen mesajları da görebiliyor ve saatin klavyesini veya mikrofonunu kullanarak cevaplayabiliyorsunuz. Ben bu işlemleri Telegram ve Signal uygulamalarında denedim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Telefon emanet olduğundan WhatsApp uygulamasını yükleyemedim ama muhtemelen WhatsApp'ta da herhangi bir sıkıntı yoktur. Bir de akıllı saat üzerinden Türkçe karakterleri ve emojileri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sadece fotoğraf gönderildiğinde görselin ekranda görünmesi biraz zaman alıyor, o kadar. İlk etapta sadece foto yazısı beliriyor ama bekledikten sonra fotoğrafın ön izlemesini net bir şekilde görebilir hale geliyorsunuz. Mesajlara konuşarak cevap verme aşamasında yine ilk etapta nefret ettiğimiz Bixby bizi karşılıyor ve tabii ki Türkçe dil desteği hala yok. Bu nedenle de bizler bu seçeneği kullanamıyoruz. Ama bunun yerine Türkçe dil desteği de bulunan Gboard uygulamasını indirdiğimde bu sefer küçücük ekranda klavye ile yazı yazmaktansa mikrofon ile konuştuklarımı yazıya döküp karşı tarafa gönderebildim. Dolayısıyla bu aşamada sıkıntı yaşamadığıma gerçekten çok sevindim. Sizlerden en çok gelen sorulardan bir başkası da telefonun yerleşik kamerasının uzaktan kontrol edilebilmesiyle alakalıydı. Bu özellik Samsung içerisinde bile sadece bazı orta segment telefonlara ek olarak üst segment modellerde kullanılabilirken giriş seviyesi Samsung telefonlarında veya diğer üreticilerin segmentten bağımsız hiçbir modelinde kullanılamıyor. Samsung'un kamera kontrol uygulaması zaten telefon desteklerse otomatik olarak akıllı saat içerisine kendiliğinden yükleniyor. Active Watch'ta olduğu gibi haricen indirilemiyor. Ama neyse ki birçok harici kamera uygulamasının akıllı saat desteği de bulunduğundan sorunu farklı yönlerden rahatlıkla çözebiliyoruz. Harici uygulamaları Google Play Store'dan indirdiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Shazam ile ortamda çalan şarkıları bulabilir, Spotify ile ister telefonunuzdaki müzikleri kontrol edebilir, isterseniz de akıllı saatin hoparlörünü aktararak dinleyebilirsiniz. Premium abonesi olanlar ayrıca istedikleri müzikleri yine saate indirip buradan da offline olarak dinleyebilir. Sesli asistan tarafında elimizde maalesef sadece az önce bahsettiğim Bixby bulunuyor. Gboard ile mesajları Türkçe cevaplayabiliyor olmamıza rağmen nedense Google asistanı
akıllı saat içerisinde yükleyemedim. Dolayısıyla da kullanamadım. Ben de ilginç bir şekilde telefondaki Google Asistan uygulaması bile tepki vermiyor. Ya bende bir sıkıntı var ya da genel bir problem var. Benzer deneyimi yaşayanlar varsa yorumlardan da belirtebilirse çok sevinirim. Google Asistan haricinde evdeki akıllı aygıtlarınızı kontrol edebileceğiniz Google Home veya Spotify gibi yine offline müzik dinleyebileceğiniz YouTube müzik uygulamaları da kullanılabiliyor. Google Çeviri, hesap makinesi, YouTube veya Chrome gibi alternatifler akıllı saate maalesef yüklenemiyor. Google haritalar ile rota belirleme veya takibi gibi işlemler akıllı saat üzerinden neyse ki gerçekleştirilebiliyor. Üstelik dönmeniz gereken durumlarda hemen öncesinde akıllı saatten titreşimli bildirim alabilmek de kesinlikle çok faydalı. Bir de saatin GPS fonksiyonları Google haritalarda çalışmasına karşın hava durumu uygulamasında konumunuz alınıyor mesajında takılı kalıyor. Saatin arayüzünde hava durumu kullanıyorsanız da zaten burada da bilgi yok ibaresi beliriyor. Dolayısıyla hava durumunun takibi de akıllı saat üzerinden kontrol edilemeyecek olan yani kullanılamayan bir başka özellik olarak öne çıkıyor. Temel işlevlerinden sonra sağlık uygulamalarındaki durumuna da bakacak olursak, buradaki en önemli özelliklerin başında EKG ve tansiyon ölçümü maalesef Samsung'un web sitesindeki açıklamaların 10. maddesinde de belirtildiği üzere sadece Samsung'un kendi içerisindeki Galaxy model telefonlarında kullanılabiliyor. Diğer marka telefonlara Samsung Health uygulaması yüklenebiliyor ancak EKG ve tansiyon ölçümü için ek olarak Samsung Health Monitor'e de ihtiyaç duyulduğundan bu cihazlara bu uygulama maalesef yüklenemiyor. Egzersizlerde de yine sadece GPS yani konum bilgilerinin çalışmaması haricinde bir sıkıntı bulunmuyor. Hepsini akıllı saat üzerinden başlatıp telefondaki Samsung Health uygulaması ile senkronize edebiliyorsunuz. GPS problemini Samsung müşteri hizmetlerine de sordum ve maalesef aynı şekilde bu özelliklerin Samsung harici modellerde maalesef kullanılamadığının onayını da aldım. Sonuç olarak Samsung Galaxy Watch 4 ve 5 serilerinin fiyatları özellikle dolar kuru ve vergiler sebebiyle katlanarak artmış durumda. Bu kadar para verdikten sonra akıllı saatin EKG, tansiyon, GPS veya hava durumunun takibi gibi önemli özelliklerini kullanamamak bence hiç mantıklı değil. Bu nedenle her zaman belirttiğim gibi kulaklık veya akıllı saat gibi fark etmeksizin her türlü giyilebilir teknolojide mutlaka kullandığınız telefon markasının sunduğu seçenekleri değerlendirin. Çünkü bu şekilde kesinlikle daha stabil bir deneyim elde ederken cihazların sunduğu her türlü fonksiyondan da yararlanabiliyorsunuz. Aksi durumda bölümde de belirttiğim gibi para vermiş olmanıza rağmen akıllı saatlerin önemli özelliklerinden faydalanamıyorsunuz. Sizler de akıllı saat konusundaki seçimlerinizi, tercihlerinizi yorumlardan kanala abone olup bir de beğeni attıktan sonra paylaşabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer süpersonik teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Akıllı teknolojilerden maksimum fayda sağlamanın yanında farklı ekosistemlere ait cihazların akıllı teknoloji farklı ekosistemlere ait cihazların ne oldu ya? Niye söyleyemiyorum ben bunu? Kendi aralarındaki uyumu öncelikle akıllı saatinizin veya akıllı bilekliğinizin modeline göre değişiyor. Ben bu işlemleri Telegram ve Signal ve tabii ki Türkçe del desteği sorunu farklı yönlerden harici uygulamaları da bir de Google haritalarda çalışmasına karşın hava durumu uygulamasında konumuz alın. Dolayısıyla hava durumunun takibi de cep telefonu saat. GPS problemine Samsung müşteri